Herkese merhaba. John Steinbeck'in o unutulmaz eseri Fareler ve İnsanların Dünyasına hoş geldiniz. Bu, Amerikan edebiyatının belki de en dokunaklı, insanın içine en çok işleyen hikayelerinden biridir. Şimdi gelin birbirine tamamen zıt iki karakterin, George ve Lennie'nin bu acımasız dünyada bir hayalin peşinden nasıl sürüklendiğine birlikte bakalım. Özellikle de her şeyin başladığı o yere, o sakin nehir kenarına gidelim. İşte, bütün hikaye aslında bu cümlede gizli. Düşünsenize büyük buhran dönemi, binlerce insan oradan oraya savruluyor, hepsi yapayalnız. Peki, bu kadar yalnız adamın arasında George ve Lennie'yi farklı kılan şey neydi? Onları birbirine bu kadar sıkı bağlayan o dostluk, hayallerini gerçekleştirmeleri için yeterli olacak mıydı? Hadi bu sorunun peşine düşelim. Hikayemiz Salinas Nehri'nin kenarında, böyle gözünüze canlandırın, adeta cennetten bir köşede başlıyor. Burası George ve Lennie için acımasız dünyadan bir kaçış noktası, bir sığınak. Her şey o kadar sakin, o kadar huzurlu ki, ama biliyorsunuz böyle hikayelerde bu sakinlik genelde fırtınadan önceki o meşhur sessizliktir. Ve işte karşımızda kahramanlarımız George ve Lennie. Gece ile gündüz gibiler, değil mi? Bir tarafta ufak tefek, cin gibi zeki ve her an tetikte olan George, diğer yanda ise dev gibi, bir ayı kadar güçlü ama aklı bir çocuk kadar masum Lennie. Aslında bu inanılmaz zıtlıkları onların dostluğunu bu kadar özel kılan şeyin ta kendisi. Lennie'nin durumu biraz karışık. O çocuksuz saflığı ve kontrol edemediği devasa gücü onu adeta yürüyen bir saatli bombaya çeviriyor. Sürekli başlarını belaya sokuyorlar. Bu yüzden George için durum sadece arkadaşlık değil, o aynı zamanda bir koruyucu, bir bakıcı, bir abi. Ve bu sevgiyle taşısa da omuzlarında hissettiği çok ama çok ağır bir yük. İşte bu sözler. George'un içindeki o büyük çelişkiyi o kadar güzel anlatıyor ki, yani evet, Lennie'yi canı gibi seviyor, ona laf yok ama bazen dayanamayıp patlıyor işte. Ah be diyor, sen olmasan hayat ne kadar kolay olurdu, ne kadar rahat ederdim. İşte bu, taşıdığı sorumluluğun ne kadar ağır olduğunun en net ifadesi. Peki, bu kadar zıt iki insana, bunca zorluğa rağmen bir arada tutan güç ne? Elbette o meşhur hayalleri. Hani o hep anlattıkları. Biraz para biriktirecekler, kendilerine ait ufacık bir toprakları olacak, kimseye eyvallahları olmayacak ve tabii ki en önemlisi Lenin'in o çok sevdiği, bakıp okşayacağı tavşanları olacak. Bu hayal onların bu karanlık dünyadaki tek ışığı, tek umudu. Ve şimdi o huzur dolu hayal dünyasından çıkıp gerçekliğin soğuk ve acımasız yüzüyle tanışacakları yere, çiftliğe geliyoruz. Artık oyun bitti. Hayallerinin asıl sınavı işte burada başlayacak. İşçilerin kaldığı barakaya bir bakın. Soğuk, ruhsuz, renksiz. Hani o nehir kenarındaki huzur vardı ya. İşte burası onun tam zıttı. Bir hapishane koğuşundan farksız. Girdikleri yeni dünya tam da böyle bir yer. İnsana dair hiçbir sıcaklık yok. Sadece çalışmak ve bir şekilde hayatta kalmak var. Daha kapıdan giren girmez ilk sorunla karşılaşıyorlar. Patron. Adam bakıyor, Lenin ağzına bıçak açmıyor, George ise sürekli onun yerine lafa giriyor. Haliyle şüpheleniyor. George ne yapsın? İşi ve daha da önemlisi Lennie'yi korumak için hemen oracıkta bir yalan uydurmak zorunda kalıyor. Anlayacağınız, tehlike çanları daha ilk dakikadan çalmaya başlıyor. Ama patron ne ki? O sadece bir başlangıçtı. Çiftlikteki asıl tehlike orada yaşayan diğer insanlardı. Tanışacakları her yeni yüz o pamuk ipliğine bağlı hayallerine doğru savrulmuş yeni bir tehdit demekti. Çiftlikte adeta iki ayrı kutup var. Bir yanda Curly, patronun o kavgacı, kompleksli oğlu, kendinden iri yarı kim varsa özellikle de Lennie gibi bir devi görünce hemen sataşma ihtiyacı duyuyor. Diğer yanda ise Slim var. Çiftliğin kralı gibi bir adam. Sakin, bilge, herkesin saygıyla dinlediği biri. İşte bu ikisi arasındaki gerilim aslında tüm çiftliğin atmosferini özetliyor. Ve sonra sahneye o giriyor. Belki de çiftliğin en tehlikeli karakteri, Curly'nin karısı. Aslında o da çok yalnız, sürekli ilgi arıyor. Ama bu arayışı Lennie'nin o yumuşak şeylere olan masum ama tehlikeli zaafıyla birleşince ortaya adeta yürüyen bir felaket çıkıyor. Onun varlığı gerilimi anında başka bir seviyeye taşıyor. Lennie'nin aklı belki bir çocuğunki gibi olabilir ama sezgileri, işte onlar inanılmaz derecede keskin. Daha çiftliğe adımını atar atmaz oradaki o kötü havayı, o tehlikeyi anında hissediyor. Ve ağzından dökülen o basit cümleler var ya, burası kötü bir yer George.
İşte bu, çiftliğin ne kadar tekinsiz bir yer olduğunun en saf, en dürüst özeti. Gerilim artık iyice tırmanıyor. George, o kırılgan hayallerini kurtarmak için son bir çabayla çırpınıyor ve Lenny'e hayatlarını kurtarabilecek o çok ama çok kritik uyarıları yapıyor. Peki, şimdi gelelim asıl soruya. Bu kadar masum, bu kadar güzel bir hayal, Curley gibi kötü niyetli insanların o acımasız çiftlik atmosferinin içinde ayakta kalabilir mi? Yani umudun gerçeğe karşı ne kadar şansı olabilir ki? George'un bu 3 uyarısı aslında olacakların bir fragmanı gibi değil mi? Bize her şeyi en başından söylüyor. 1. Curly'den uzak dur. 2. O kadına sakın bulaşma. Ve 3. İşte en önemlisi. Eğer bir sorun çıkarsa, başın belaya girerse doğruca çalılıklara saklan. George tehlikenin nereden geleceğini adım adım sayıyor adeta. Ve böylece her şeyin başladığı o yere, nehir kenarına geri dönmüş oluyoruz. Ama artık orası bir sığınak değil, bir kaçış planının son adresi. George'un bu son talimatı, kurdukları o güzelim hayalin aslında ne kadar kırılgan olduğunun, her an paramparça olabileceğinin en acı kanıtı. Hikayenin bundan sonrası, bu kaçınılmaz sona doğru adım adım nasıl gidildiğinin hikayesi olacak.